Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda güzel bir hamur işi yapacağız. Yöresel bir tarif, afyon bükmesi. Haşhaşlı, mercimekli afyon bükmesi. Tarifimize önce hamuru yapmakla başlayacağız. Burada 200 milim bardak ile 6 bardak un koydum. Üzerine de aynı bardak ölçüsüyle 2 bardak su ilave edeceğim. Gerekirse yine su ilavesi yaparım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz ele yapışmıyor ama yumuşak bir hamur oldu. 2,5 bardak toplamda su koymuş oldum. Şimdi hamurumuz dinlenirken ben afyon bükmesinin iç malzemesini hazırlayacağım. 200 milim bardak ile 2 bardak yeşil mercimeği yıkadım. Üzerine de su ilave ediyorum. 3 bardak su ilave ettim ve altını yakıyorum. Mercimeklerimizi pişireceğiz. Ben mercimeğe 3 bardak su koymuştum. 2 bardak daha su ilave ettim. Her mercimeğin su çekme miktarı farklıdır. Ona göre dikkatli bir şekilde ilave edin. Biraz daha piştikten sonra altını kapatıp süzeceğim. Büyük boy 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayıp tavaya aldım. Üzerine sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı klasik ve altını açıyorum. ...100 gram kadar kıyma ilave ettim. Soğanla birlikte kavuracağım. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ilave ettim. Biraz karıştıralım. Evet, kıymamız da kavruldu. Kapatıyorum altını. Haşladığımız mercimek ile kavurduğumuz soğanlı kıymayı karıştırıyoruz bir güzel. Şöyle yarım kase olacak şekilde maydanoz doğradım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi içimizin soğuması lazım tabi. 100 gram tereyağını sos tavama aldım, eritiyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Evet, bunun da altını kapatıyorum. Dört yemek kaşığı haşhaş ezmesi koydum. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Bir yemek kaşığı daha ilave ettim. Kıvamı tam böyle olacak. Hamurlarımızı 8 eşit bezeye böldüm, yuvarladım. Şimdi açma işlemine başlıyoruz.
Birinci yufkayı açtım. Haşhaş ezmesi sürdüm. Şimdi ikinci yufkayı da üstüne seriyorum. Tekrar haşhaş ezmesi sürdüm. Evet, bütün hamurlarımı ben bu şekilde hazırlayacağım. 4 adet rulomuz oldu. Şimdi ben bunları böyle 4 parmak enliliğinde kesip hazırlayacağım. Bir yumurta sarısına 1,5 yemek kaşığı süt ilave ettim. Şöyle biraz çırptım. Şimdi hamur işlerimizin üzerine süreceğim. Fırınımı 190 dereceye ayarladım. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Afyon bükmelerimiz pişti arkadaşlar. Misler gibi kokuyor. Biraz aşamalı ama bu kadar emeğe değecek bir tarif, tavsiye ederim. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.